Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin güçlü akademik kadrosu, öğrencilerimiz ve mezunlarımız için yolu aydınlatmakta, eğitimin topluma ve bilime katkılarını yönetmekte, bilgi üretiminde ve toplumsal gelişimde itici güç olmaktadır. Başta Sayın Rektörümüz, rektör yardımcılarımız olmak üzere dekanlarımız, bölüm başkanlarımız ve tüm öğretim üyelerimizi alkışlarınızla tören alanına davet ediyorum. The reputable and strong academic staff of the university sheds light on the path for our students and graduates. This contribution to social and communal development and science in educational terms. They serve as a driving force in the production of knowledge and wisdom. I invite our esteemed rector, vice rectors, deans, heads of departments, all faculty members to the venue of ceremony with your round of applause, please. Here comes the academic staff. Sayın konuklar, sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Rauf Raif Denktaş, aziz şehitlerimiz ve ebediyete uğurladığımız eğitimcilerimizin marşımızı okumaya davet ediyorum. Before we speeches, may I invite you to observe a minute's silence in honor and commemoration of Turkey, great leader Mustafa Kemal Atatürk, the leader of the Turkish Cypriot national struggle for existence, President of the Turkish Republic of Northern Cyprus Rauf Raif Denktaş, martyrs and educators. ...2017-2018 akademik yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim ağının bir üyesidir. Sınırlı eğitim
yaklaşımıyla öğrencilerine farklı kıtalarla yayılan çok kültürlü ve çok Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, üniversitelerin birer küresel aktör olduklarının bilinciyle misyonunu mesleki eğitimle sınırlamamıştır. Üniversitemiz, akademik kadrosuyla öğrencilerini duruş sahibi, evrensel değerlere sahip çıkan, akılcı ve bilimsel yaklaşan, sorgulayan, sorumluluk alan, dönüştüren, bilgiyi üreten ve yaygınlaştıran bireyler olarak artıran teorik bilginin yanı sıra uygulama fırsatları yaratan lisans programları ve araştırma odaklı bir yaklaşımla uzmanlaşma imkanı sağlayan yüksek lisans programları ile önde gelen bir yüksek öğretim kurumudur. Bugün uluslararası alanlarda kariyerlerinde yol almaya hazır 130'dan fazla öğrencimizi mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bahçeşehir Cyprus University, which began its education activities in the Tyrrhenian Sea in the 2017-2018 academic year, is a member that includes cooperation with educational corporations across North America, Europe and Asia. Education beyond borders is the approach, and our university offers its students remarkable opportunities of a multicultural and multinational education, as well as educational experience across different countries. Being aware of the fact that universities are actually global actors, our university has not limited its mission to vocational education alone. With its high-quality facilities that also support social life and with a strong academic staff, Bahçeşehir Cyprus University raises individuals who maintain stance, uphold universal values, adopt rational and scientific way of thinking, who are inquisitive, and who take responsibility, who act as agents of change, and who contribute to a society of information and development. Our university stands as a leading higher education institution with programs that provide theoretical knowledge, practical experience, and offer an opportunity of specialization through a approach. Today, we proudly celebrate more than 130 students who are now ready to embark. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde açılış konuşmalarını yapmak üzere Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor our Rector of the Bahçeşehir Cyprus University, Professor Dr. Mehmet Toycan, to deliver his opening speech. Bakanlarım, milletvekilim, rektörler, YÖDAK başkanım ve üyelerim, değerli akademisyenler, kıymetli aileler ve mezunlarımız. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nde bu anlamlı günde sadece bir akademik dönemin sonu değil, bilgiyle, cesaretle ve sorumlulukla örülmüş bir geleceğin başlangıcını kutluyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bağ Global Eğitim Ağı'nın en genç üyesi olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Bahçeşehirli olmanın bilinci ile sürdürülebilir gelişimini sürdürmektedir. Kampüs gelişim planlamamız doğrultusunda inşası tamamlanan yeni fakülte binamız 2024-2025 akademik yılı içerisinde iç mefruşat ve laboratuvar detayları ile tamamlanmıştır. Yeni laboratuvarlarımız Eczacılık Fakültesi'nde 2 laboratuvar, psikoloji programında 1 çocuk kütüphanesi ve 3 laboratuvar, hemşirelik programımızda anatomi ve hemşirelik esasları olmak üzere 2 laboratuvar, robotik kodlama alanında 1 laboratuvar, makine temelli öğrenim ve yapay zeka alanında 2 laboratuvar olmak üzere laboratuvar çalışmalarımızı ve donanımımızı tamamladık.
Üniversitelerin eğitim, araştırma yanı sıra diğer önemli bir görevi de içerisinde bulunduğu topluma yaptığı katkıdır. Bu kapsamda Türk Cumhuriyeti'nde yer alan birçok sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim hayata geçirdik. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak yalnızca kağıt üzerinde değil, fiiliyatta da gerçek projelere imza atmak birinci önceliğimizdir. 2024-2020 Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kurduk. Osmanlılar Vakfı ile mütevelli heyetimizin desteği ve Milli Eğitim onayı ile bölgemizde bulunan ilkokullarda eğitim gören öğrencilere yönelik çocuk kütüphanemizde atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Bu kapsamda bu çalışmaların gerçekleşmesinde emeği geçen Merkez Başkanı ve yönetimine buradan teşekkürü de bir borç bilirim. Önümüzdeki akademik yıl için ise planlamalarımız devam etmekte olup yakın sürede tamamlanacaktır. Diğer bir önemli gelişmemiz ise yine akademik yıl içerisinde oluşturulan küresel uzmanlık eğitim programıdır. İlgili inisiyatif sayesinde birçok kamu ve özel iştirake uzman akademik personelimiz eğitim vererek ilgili şirketlerdeki uzmanların gelişimine katkıda bulunulmuştur. Bu inisiyatifin gerçekleştirmesinde de görev alan koordinatörümüz ve akademik personele buradan teşekkürlerimi iletirim. 27 lisans, 4 ön lisans, 10 yüksek lisans ve 7 doktora programları ile öğrencilerimizi gerçek yaşam koşullarına hazırlamanın gururunu yaşıyoruz. Üniversitemiz içerisinde çok kültürlü eğitim ortamımız ve öğrenci profilimiz ile uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda başta Bağ-Glob'lerine başlamış bulunuyoruz. Bağ-Global çatısı altında üniversitemiz ile müfredatlarımızı eşleşme sayesinde öğrencilerimiz bir yıl gibi bir süre ilgili diğer üniversite görebilmektedir. Bu denli önemli uluslararası anlaşma ve üyeliklerin gerek üniversitemiz, gerek ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için devletin statüsü açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu gelişmemize destek veren her aşamamızda vizyonu ve öngörüleri ile bizlerin yanında olan başta mütevelli heyeti başkanımız Sayın Eral Osmanlar olmak üzere mütevelli heyet üyelerimize teşekkür ediyoruz. Değerli mezunlar, bu üniversiteye hayallerle, sorularla geldiniz. Bugün yanınızda sadece yanıtlar değil, size yol gösterecek yeni sorularla ayrılıyorsunuz. Fikirleri sorguladınız, farklılıklara saygı duydunuz. Belirsizlikler içinde sabır gösterdiniz. Bu çağın zorluklarına rağmen ayakta durdunuz, büyüdünüz, olgunlaştınız. Sadece diplomalarınızı değil, karakterlerinizi de inşa ettiniz. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin rektörü olarak bu dönüşüme tanıklık etmekten onur duyuyorum. Sınıfları birer düşünce laboratuvarına çevirdiğinizi, tartışmaları değişimin başlangıç noktası yaptığınızı, hataları başarıya dönüştürdüğünüzü gördüm. Kitaplarda yazanların ötesinde satır aralarında gizli olanı öğrendiniz. Merhameti, azmi, amacı. Değerli aileler, sessiz fedakarlıklarınızın sarsılmaz desteği ve bizlere duyduğunuz güven için sizlere sonsuz teşekkürler. Bugün onların zaferi sizin eserinizdir. Kıymetli akademik ve idari kadromuz, sizler sadece bilgi değil, ilham verdiniz. Yol gösterdiniz, yön verdiniz. Öğrencilerimizin hayatlarına dokundunuz. Hepinize minnettarız. Sevgili karmaşık ama umut dolu bir dünya bekliyor.
Ama bilin ki siz buna hazırsınız. Çünkü burada sadece mesleki yeterlilik değil, evrensel değerler edindiniz. Merak, empati, yenilikçilik ve adalet sizinle birlikte yayılacak. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nden ayrılmıyorsunuz. Tam tersine onu geleceğe taşıyorsunuz. Bu kampüsten ayrılırken öğrenmeye, sorgulamaya, üretmeye ve hayal kurmaya asla ara vermeyiniz. 2025 mezunlarımız, sizlerle gurur duyuyoruz. Dünyayı değiştirmeye hazırsınız. Sizleri gönülden tebrik ediyorum. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Honorable Ministers, Member of the Parliament, President of YÖTAK and members, Rectors, esteemed academic, cherished families and distinguished graduates. Today is a day of joy, pride and transformation. I extend my heartfelt greetings to you all. As we stand together under the beautiful Cypriot evening, we are not just marking the end of an academic chapter. We are celebrating the beginning of a lifetime shaped by knowledge, courage, and responsibility. As the youngest member of the BEE Global Education Network, Bahçeşehir Cyprus University continues its sustainable development with the consciousness of being part of the Bahçeşehir family. In line with our campus development plan, we have completed the interior furnishing and the laboratory details of our new faculty building for the 2024-2025 academic year, which includes 2 laboratories in the program of the pharmacy, 2 laboratories for the laboratories for the psychology department, including the children library. We have propagated new laboratories, as I stated. Education and research universities bear the crucial responsibility of contributing to their surrounding communities. We have signed reciprocal protocols with numerous governmental organizations, municipalities, and local administrations of Northern Cyprus, bringing various projects to life. As Bahçeşehir Cyprus University, our foremost priority is to implement projects that materialize. We established our Psychotherapy Sciences Application and Research Center, primary school students. Our gratitude to everyone involved in these projects. Our planning for the upcoming academic year. Another significant development is the Global Expertise Training Program, created within the academic year through professional development. We take the immense pride in preparing our 4 associate degrees, 10 masters and 7 PhD programs. In line with collaborations with various prestigious universities worldwide. We believe that such significant international agreements and memberships are extremely important both for our university and for the status of the Mr. Eral Osmanlar and all board members who have supported us with stage. To our dear graduates, you are right here with dreams in your heart and questions in your minds. Today, you live with answers, but also with the right kind of questions that will guide your journey forward. You have challenged ideas, embraced diversity, and persevered through uncertainty, especially in a world that tested your generation before it. You did not just earn degrees, you grew. You grew in critical thinkers, ethical leaders, and global citizens.
As the rector of the Bahçeşehir Cyprus University, I have watched this transformation with immense pride. I have seen your turn classrooms into laboratories of thought, debates into dialogues of change, and failures into fuel for success. You have not only learned what is in the books, but what is between the lines, which are compassion, resilience. To the families, thank you for the silent sacrifices, unwavering support, and the faith you have placed in your children and in us as well. Today, you share in their triumph and in our gratitude. To our academic and administrative staff, your mentorship has built not just knowledge, but character. Dear graduates, the world you are entering is as complex as it is full of promise, curiosity, empathy, innovation, and justice. Today, you become alumni, but more than that, we stay as the member of the BAU Cyprus family that believes in courage, compassion. Please carry yours. As you leave this campus, congratulations, class of 2002. Go shape the world. Thank you so much. Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Eral Osmanları kürsüye davet ediyorum. I now invite the opening remarks, please. Sayın Bakanlarım, Sayın Vekillerim, Sayın YÖDAK Fedakar İdari Personelimiz, kıymetli veliler ve sevgili mezunlarımız. Bugün burada Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ailesi onur, tarifsiz bir mutluluk ve içten bir gurur duyuyorum. Bu kürsüye çıkarken elimde emek, umut ve hayal taşıyorum. Çünkü bugün yalnızca bireysel başarıları değil, bir kurumun, bir toplumun, bir ülkenin birlikte başardıklarını öğrenciler. Az önce sahnede yürürken adımlarınızda yankılanan her an sadece sizlerin değil, size inanan herkesin başarılarını temsil etti. O adımlar sabahın ilk ışığında kampüs kapısını açan güvenlik görevlimizin, sınıfları tertemiz eden temizlik personelimizin, dosyalar arasında yorulan idari kadromuzun, ödevleri gece yarılarına kadar değerlendiren akademisyenlerimizin ve sizi karşılıksız seven ailelerinizin hep birlikte alkışlanmayı hak ediyorsunuz. Sevgili gençler, sizler buraya sadece diploma almak için gelmediniz. Sizler bu kampüse bir umutla, bir hedefle ve çoğu zaman belirsizliklerle geldiniz. Kimileriniz ilk defa ailesinden ayrıldı. Kimileriniz yabancı bir kültüre, dile, düzene alışmaya çalıştı. Geliştiniz, direndiniz ve sorguladınız. Ve en önemlisi artık bu dünyanın sadece bir parçası değil, bir sorumlusu olduğunu öğrendiniz. Bu üniversite yalnızca bilgi değil, duruş kazandınız. Çünkü bilgi güçtür ama vicdanla birleşmeyen bilgi yönsüzdür. Sizi buradan sadece meslek sahibi bireyler olarak değil, adalet duygusu güçlü, empati kurabilen, insanı önceleyen bireyler olarak uğurlamak istiyoruz. Bu yıl dünya bize bir kez daha vicdanımızı kaybetmemiz gerektiğini hatırlattı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı sadece bir bölgenin
topraklarda çocuklar sustu, nerede susarsak insanlık neyi temsil eder? Üniversiteler sadece bilgi üretmez. Üniversiteler aynı zamanda ahlaki pusulalardır. Sessiz kalan kalabalıklarda doğruyu dile getirecek tek bir sesin kıymeti bir kütüphane dolusu bilgiden daha da değerlidir. Sizler bu tür trajediler karşısında sadece izleyici değil, fark yaratan olmalısınız. Yazılarınızla, sanatınızla, mühendisliğinizle, sağlığa dokunan çalışmalarınızla yeryüzünü daha yaşanabilir, daha adil bir yer haline getirmek için çaba gösterin. Çünkü eğer Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin size verdiği bir miras varsa, o da sadece kendin için değil, insanlık için yaşa ilkesidir. Bu yıl üniversitemiz sadece kendi sınırları içerisinde değil, toplumla iç içe olmanın sorumluluğunu da üstlendi. Sosyal sorumluluk projelerimizle kırsaldaki çocuklara kitaplar götürdünüz. Yaşlılara teknoloji öğrettiniz. Çevre temizlikleri yaptınız. Engelli bireyler için erişebilirlik kampanyalar düzenlediniz. Sizler bilgiyle donanmanın yanı sıra topluma ilk defa bir kitapla tanıştığı anı izlemek, bir yaşlının ilk heyecanla tanıklık etmek, bir toplumun ruhuna dokunmaktır. Ve bu alanında da önemli adımlar attık. Psikoloji alanlarımız, sağlık bilimleri uygulama alanlarımız ve yeni açılan simülasyon ortamları toplum sağlığı üzerine yürüttükleri çalışmalarda erken tanı, ruh sağlığı, önleyici sağlık hizmetleri gibi alanlarda da aktif rol aldı. Bu çalışmalar sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sağlık eğitiminin niteliği yükseldi. Sağlık artık sadece bireylerin değil, toplumun ortak sorumluluğu haline geldi. Ve siz bu bilinçle yetişen bir kuşağın ilk temsilcilerisiniz. Kampüsümüz de bu vizyonun bir yansımasıdır. Biz sadece binalar inşa etmiyoruz. Yeşil çatı bahçeleriyle nefes alıyor. Güneş enerjili sistemlerle sürdürülebilirliği destekliyoruz. Su tasarrufu biliyorsunuz ki teknoloji sürdürülebilmekten bağımsız düşünülemez. Gelişme doğayla uyum içinde olursa anlamdadır. Bu bilinçle hareket edin. Çünkü siz sadece geleceği yaşayacak olanlar değil, geleceği inşa edecek olanlarsınız. Kıymetli veliler, çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz günleri hatırlıyor musunuz? İçinizde hem umut, hem burada, ayakta, dimdik, bilinçli, özgüvenli bireyler olarak durduğunu görmek sizlerin bir başarısıdır. Sizi canı gönülden alkışlıyorum. Sadece ders vermediniz, yol gösterdiniz, dinlediniz, cesaret dinlerine değil, kalplerine de dokundunuz. Her birinize bir borç bilirim. Ve kıymetli idari personelimiz. Bir sistemin görünmeyen kahramanlarısınız. Evraklardan planlamaya, burslardan kayıt sürecine kadar her şeyin düzenli akmasını sağladınız. Bu törenin arkasındaki mimarlardan biri de sizsiniz. Ve en önemlisi sevgili mezunlarımız. Sizi bugün alacağınız diploma sizi ayrıcalıklı yapmaz. Daha da önemlisi sizi sorumlu yapar. Sadece başarılı değil, faydalı bireyler olur. Sadece iyi bir kariyer değil, iyi bir insanlık hedefleyin. Çünkü biz sizi sadece birer mezun olarak değil, iyi bir insan olarak mezun ediyoruz. Yolunuz açık olsun, kalbiniz cesur, vicdanınız berrak, aklınız özgür olsun. Ve unutmayın, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi her zaman sizin yuvanızdır. Her başarı haberiniz buradaki her yüreği
yeniden hepinize tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Their ministers, their MPs, their Education Council President, distinguished rector, esteemed members of the board, respected faculty, administrative staff, beloved families, and our dear graduates of 2024 and 25. It is with deep joy, immense pride, and sincere gratitude that I stand before you today. This is not just a ceremony, it's a moment of collective celebration and the echo of thousands of hopes, sacrifices, and dreams realized together. As I stand here, I do not hold a merch speed. I carry within me your stories of determination, of struggle, of friendship, of triumph. Today, we are not only honoring your achievements, but celebrating what we have accomplished together as a community, as a university, as a nation. Because behind every graduate crossing this stage, there's a web of invisible hands and hearts. The security guard who opened the gates at dawn, the cleaning staff who quietly prepared the lecture halls for learning, the administrators who ensured every process ran smoothly, the professors who stayed late to give feedback on your ideas, and the families who believed in you when no one else did as themselves. Dear graduates, you came here more than with a backpack of books. You came here with questions, ambitions, with fears, with dreams, so bold they made the future tremble. And now, look at you. You are no longer just a participants at the world. You are becoming its caretakers. At Bahçeşehir Cyprus University, we never aim to produce just professionals. We aim to nurture responsible, thoughtful, empathetic human beings, because knowledge without conscience is dangerous, and power without compassion is hollow. This year, the world reminded us how crucial that conscience is. The tragedy in Gaza shocked us all. It showed us the face of immense suffering. Silence becomes complicity. Children are losing their lives. Families are being torn apart. And yet, the world often watches in silence. But universities must not be silent. They must be the moral compasses. They must produce not just engineers and doctors, but voices that challenge injustice and minds that ask, how can I help? Dear graduates, you must carry this fire within you. Use your talent not to build systems, but to protect lives. Use your voice not to only publish research, but to defend the truth. When injustice screams, do not whisper. Speak up, stand up, and step forward. This year, our university reached far beyond its walls. You brought books to underprivileged children. You taught the elderly how to use smartphones. You created workshops for the disability awareness. You cleaned park, organized food deliveries, and launched campaigns that bring light into the forgotten corners of our society. These were not part of your curriculum, yet they were part of your character. And that more than test scores or diploma shows us who you are truly are. In health sciences, your hand-on work through our psychology labs and simulation centers made a tangible impact. Work on early intervention programs, mental health awareness, and preventative public health strategies. You became a world still reeling of uncertainty. And our campus itself is the reflection of shared vision. Our green roof gardens, solar-powered lighting systems, and water-saving infrastructure through the education and environmental consciousness can coexist. You studied in a living ecosystem, knowing that can teach just not the facts, but sustainability, responsibility, and the respect for the earth.
You will go forward, not just as the users of the technology, but as the ethical architects of it. Their families. I know your tears hidden, the sacrifices you never spoke of, the quiet prayers, the sleepless nights, but today your pride is ours. And we thank you from the bottom of our heart, their faculty. You gave trust and encouragement. You didn't just teach them how to pass exams. You taught them how to think, how to take care, and how to be one. And thank you, their administrative staff. You are the invisible backbone of this institution. Your organization discipline, your quiet dedication are what make. We see you and we thank you. And our beloved graduates, your diploma does not make you superior. It makes you responsible. Yes, but also flawed. And in some corners it's crying for help. You carry the knowledge now to make a difference. Use it wisely and use it bravely. Don't just aim success, aim to matter. Don't just chase titles, seek truth. Don't just be great in your field, be great for the humanity. Because Bahçeşehir Cyprus University is not sending out the graduates today. It's sending out hope, it's sending out consciousness, generation that dares to care. Your path ahead, may your courage lead it. Your compass within, may your heart guide it. And your home, this university, will always be behind you and next to you. Congratulations and thank you with all my heart. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Aykut Hocalı'nı kürsüye davet ediyorum. And the head of the Council of Higher Education, Planning, Inspection, Accreditation and Coordination, Profesör Doktor Aykut Hocalı. Değerli bakanlarım, değerli vekillerim, değerli rektörlerim, değerli akademisyenler, değerli veliler ve bugünün kahramanları, değerli mezunlar. Bu güzel konuşmalardan sonra mezunlarımız diplomalarını almak üzere çok sabırsızlanıyor. Dolayısıyla çok kısa bir konuşma yapmayı düşünüyorum. YÖDAK olarak yüksek öğrenim alanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin YÖDAK olarak denetlenmesi, planlanması, akreditasyonu ve kalite yolculuğunda yürütülmesinden sorumluyuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli iki alanından biri olan yüksek öğrenim alanı bugünlere kolay gelmedi. Üniversitelerimizin hakikaten önemli girişimleri, kaliteyle ilgili yatırımları günün sonunda 150 farklı ülkeden 100.000 civarında öğrencimiz 22 farklı üniversite tarafından şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim görüyor. Bu çok önemli bir noktadır. Bunlar azımsanacak başarılar değildir. Dolayısıyla bunları yaparken siyasi tanınmamazlığın zorluklarını çekerek bu noktaya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek öğrenim alanının gözümüz gibi korunarak daha da ileriye götürülmesi için hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek durumundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 100.000 civarında öğrencinin diğer önemli bir istatistiği 55.000 civarında Türkiye Cumhuriyeti'nden öğrencimiz, 35.000 civarında uluslararası öğrencimiz ve 10.000'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz yalnızca ön lisans, lisans bölümlerinde, programlarında eğitim görmüyor. Aynı zamanda araştırmanın daha ön planda olduğu lisansüstü programlarda da eğitim görüyor. Bu da araştırma demek, patent demek, yenilik demek. Üniversitelerimiz özgür düşünce ile yenilikçi olarak
çok önemli hizmetler sunuyor. Bu kalite yolculuğunda bir takım sorunlardan dolayı 2007 yılından beridir üyesi olduğumuz Avrupa Kalite Güvence Ajansı'ndan geçtiğimiz yıl çıkarılmıştır. Yaptığımız girişimlerle uluslararası düzeyde kendi mevzuat çalışmalarımızı tamamlayarak, gerekli girişimleri yaparak 3 gün önce yeniden Avrupa Kalite Güvence Ajansı ENKA'nın tekrar üyesi olduk. Bu yüksek öğrenim alanımız önemli bir noktadır. Bu araya gelecek olan akreditasyon dünya standartlarında akredite edilmesini ve öğrencilerimizin aldıkları eğitiminin kalite bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde almış olduğunuz eğitimin sizlerin önünü açacağına ben eminim diyorum. Yolunuz açık olsun. I'll briefly say a few words in English. Dear graduates, ministers, the protocol, rectors, academicians, dear parents, and the star of this night, the graduates. I wish you good luck in your future lives. After earning a degree, a quality degree here at Bahçeşehir Cyprus University, I'm sure that, I'm confident that you will succeed in your lives as a future higher education or maybe in your careers. Please remember the Turkish Republic of Northern Cyprus. Here you made friends, keep in touch with your professors, friends, and we always expect that you'll be back for coordination. Maybe we'll host you after you get married and with your kids. Also know that the education you have received here is a European and world standard. Recently, we managed to earn again affiliate membership in the European Network for Quality Assurance. This is a big achievement, ensuring that the degrees that you have earned will be recognized and the quality education, you can use it to further your education. I wish you good luck and I wish you success in your future lives. God bless you and farewell. Thank you. Yoğun mesaileri arasında törenimize teşrif ederek bizleri onurlandıran saygıdeğer bakanımızın konuşmalarıyla açılış konuşmalarını tamamlıyoruz. Moving on with speeches with a speech by our minister who has been the guest of honor this evening. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. His Excellency the Minister of Economy and Energy Olgun Amcaoğlu. Saygıdeğer protokol, değerli akademisyenler ve değerli öğrenciler. Bu güzel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti akşamına, güzel mezuniyet gecesine, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Dikkatle dinledim öncelikle rektörümü, sonrasında mütevelli heyeti başkanımı, Sayın Gödek Başkanımı, yüksek eğitimin ne anlama geldiğini, üniversitenin bugünlere gelmek için vermiş olduğu mücadeleyi, var olma mücadelesi içinde Kıbrıs Türk'ünün buralara ulaşırken ve geleceğini kucaklamak için mücadelesine devam ederken, ekonomik anlamda en azından ayakta durmak için yaşama mücadelesine devam ederken, yüksek eğitimin ne anlama geldiğini dinledik. Gerçekten takdire şayan ve geleceği kucaklamak için bir toplumun verdiği mücadelenin çok net resmini burada çizdiler. Hemen yanı başımızda 95 kilometre ötemizde yaşanan savaşları, yaşanan soykırımları, bu ülkenin Murat Ağa'da, Sandallar Köyü'nde, Atlar Köylerinde yaşamış olduğu benzer katliamları bu ülkenin topraklarında yaşarken sonradan var olma mücadelesinde başta turizm, devamında yüksek eğitimin, bu ülkenin geleceği için yapmış olduğu yatırımları hep birlikte izliyoruz, görüyoruz. 103 ülkeden 100.000'e yakın dünyadan ülkemizi kucaklamak için gelen, geleceğini yaratmak için, kurgulamak için
buraları vatan bilip buralarda eğitim gören sadece bu üniversitede 50'nin üzerinde 3. dünya ülkesinden, uluslararası ülkelerden Türkiye'nin yanında bu ülkede gelip geleceğini yaratabilmek için çaba sarf eden bu değerli gençlerin mezuniyet gecesinde elbette ki onları kucaklarken, onları tebrik ederken buradaki verilen mücadeleyi de bir kez daha anlamak lazım. İşte yaşıyoruz. Yıllardır izolasyonlarda, ambargolardan dolayı çektiğimiz sıkıntıları hep dile getiriyoruz ilgili platformlarda. Ama karşımıza koskoca bir duvar var. Biz bu duvarı yüksek eğitim gibi büyük bir armadayla aşmak için çok önemli mücadeleler verdik ve başarılıyız. Sayın Yönet Başkanım söylediği koskoca bir duvar örülüyor. Bu dünyada yaşama hakkı olmamış bir toplumun insanları olarak her şeyden izole edili vaziyete getiriliyoruz. Ben özellikle mütevelli heyetine, değerli akademisyenlere bu topraklarda, bizim doğduğumuz bu topraklarda, özellikle şahsen benim doğduğum bu topraklarda bu yatırımları yapıp bu ülkeyi geleceğe taşımak için vermiş oldukları mücadele için yürekten teşekkür ediyorum. Eğer bu ülkede yüksek eğitim için atılan adımlar, dünyayla kucaklaşma adına verilen emekler hiçbir şekilde durdurulamayacak şekilde devam ederse ve bu ülkenin dünyaya kucaklaşması için bu çocuklarımızın dünyaya tekrardan evlerine giderken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu şekilde bir mücadelenin sonucunda üniversiteler başta olmak kaydıyla, turizmde yapılan yatırımlar başta olmak kaydıyla, hizmetler sektöründeki yatırımlar başta olmak kaydıyla var olma mücadelesinde devamlı getirebileceklerini ifade ederlerse biz de çok mutlu olacağız. Özellikle buradan bizleri vatan olarak görüp buralarda eğitimini görebilmek için seçen bütün öğrencilere yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Bizim bu dünyada var olma savaşımızda sizin buradaki rehberliğiniz çok önemli olacaktır. İnanın her şey daha güzel bir Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi için, her şey daha güzel bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, her şey daha güzel bir dünya için. Çok teşekkür ederim. Şimdi de 2024-2025 akademik yılı mezunlarını temsilen Psikoloji Bölümü mezunu ve Öğrenci Konseyi Başkanımız Mihraç Kara'yı ilham veren ama aynı zamanda bir veda olan konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. On behalf of the academic year graduates, I invite Mihraç Kara, graduate from the Department of Psychology, also the head of the Student Council, to deliver an inspirational but a farewell speech. Sayın Protokol, bakanlar, sayın milletvekilleri, belediye başkanları, sayın rektör, sayın mütevelli heyeti başkanı, dünyanın dört bir yanından gelen kıymetli misafirlerimiz, değerli akademisyenler, kıymetli aileler ve tabii ki çok sevgili mezun arkadaşlarım. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada uzun bir yolculuğun son durağında mezuniyetimizin gururunu ve sevincini hep birlikte paylaşmak için bir araya geldik. Bu özel günün anlamını daha da derinleştiren Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin bizlere sunduğu eşsiz imkanlar ve desteklerdir. Yıl boyunca düzenlenen bizlere yalnızca akademik bilgi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda düşünsel zenginlik, çok yönlü bakış açısı ve özgüven kazandırdı. Ayrıca bu yıl Çocuk Kütüphanesi projesi, çocukların dünyasına dokunan, keşfetme ve öğrenme süreçlerine katkı sunan çok ve son olarak bu yolculukta beni yalnız bırakmayan, destekleyen, motive eden tüm dostlarıma, aileme, hocalarıma ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'ne kalpten teşekkür ediyorum. Bu mezuniyet yalnızca bir son değil, yepyeni başlangıçlara açılan umut dolu bir kapı. Gözlerimi kapayıp geçmişe baktığımda içimde büyük bir sevinç ve umut taşıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bu güzel günün anısına sevgiyle, saygıyla ve içtenlikle.
Şimdi de üniversite birincimiz ve bilgisayar mühendisliği bölüm birincisi Alim İsmail Kamara duygularını bizlerle paylaşmak üzere kürsüye geliyor. Now, the highest ranking graduate and the valedictorian, Alim İsmail Kamara from the Department of Computer Engineering is coming onto the stage. To our Honorable Rector, the President of BAU, esteemed members of the Board of Trustees, esteemed Minister, our respected professors, beloved parents, cherished friends, and most importantly, the unstoppable, unshakable, and unforgettable class of 2025. Before saying anything else, I want to pause and say, Alhamdulillah. Today is more than a celebration. It is a testimony of long nights, early mornings, tough losses, and quiet victories. A testimony that we didn't just make it, we overcame. To Bahçe Şehir Cyprus University, thank you. You've been more than an institution. You've been a place that challenged us, tested us, and ultimately transformed us. Within your walls, we found purpose. On your grounds, we found our people. And in your classrooms, we found ourselves. To our DRS professors, thank you for giving us more than knowledge. You gave us mentorship. You gave us tough love when we needed it, and a push when we didn't even know we could go further. You taught us to think, to lead boldly, and to stand tall. And to our dear rector, thank you for your vision and leadership. Under your guidance, this university has become more than just a place of education. It has become a place where dreams were born and potential was nurtured. Now to my fellow graduates, look at us. We didn't just pass exams, we adapted, we grew, we supported one another when things got heavy. We celebrated each other's wins, we cried, we laughed, we survived projects, and let's be honest, we all became overnight best friends with the smartest person in class the night before the deadline. But it's okay, we all did it. But beyond the grades, the sleepless nights, here's what truly matters. It's the relationships, the connections, and the networks that we've built over the years. Because long after the ink fades on our certificates and all of this is over, it's the people who will matter the most. The friend who helped you through a bad week, the classmate who encouraged you when you wanted to give up, the professor who believed in you before you even believed in yourself. These are the people who make success sustainable. In a world that is constantly shifting, your network is your net worth. The conversations we had, the bonds we forged, they are not just memories, they are bridges to opportunities, to collaborations, to lifelong support systems. We came in as strangers, but we are living as a family, and that's the greatest gift of all. And now finally, to my Sierra Leone community, thank you. You are my reminder of where I came from, and I must keep going. You prayed for me, encouraged me, and lifted me when I felt low. And this achievement, it carries the flag of Mama Salone. And now, to my greatest support system here in Cyprus, my brothers and my sisters. In a foreign land, where the nights felt long and the journey got heavy, you became my greatest blessing. You gave me strength when I was low, laughter when I left alone, and love that felt like home. This moment, this victory, it is stitched with your names, and I'll never forget you. And finally, to my lovely parents, my first teachers, thank you for your sacrifice, for your prayers, for believing in me when I doubted myself, for giving me the wings to fly and the roots to come home. This certificate, this success, this moment, it is yours just as it is mine. So as we walk forward into jobs, into dreams, into destiny, let us remember this. True success is not about what you know. True success is not just what we accomplish, but who we become while accomplishing it. Let us go out into the world and not just make a living, but to make a difference together. Congratulations, class of 2025. We made it, and together we are the best. Thank you. Saygıdeğer konuklar,
ilk mezuniyetten bu yana Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi mezuniyet törenlerinde bir geleneğimiz var. Üniversitemiz yeşil çevre anlayışıyla kampüs alanında bir zeytin koruluğu oluşturmuştur. Her yıl üzerine mezunlarımızın isim listesinin asıldığı bir zeytin ağacı fidanını bu koruluğa dikerek hem mezunlarımızdan uzun ömürlü bir hatıra bırakmış hem de yeşil bir çevreye katkı koymuş oluyoruz. Sevgili mezunlarımız Mihraç ve Alimi isimleri asmaları için tören sahnesindeki zeytin fidanının yanına alalım lütfen. Since our very first graduation ceremony, we are upholding a tradition. With our commitment to a green environment, our university established an olive grove on the campus. Each year, we plant a young olive tree in this grove, hanging a plaque listing the names of our graduates. Mihraç and Halim are beside the olive sapling now to place the names of the graduates of the 2024-2025 academic year. Mihraç ve Halim'in sahnede kalmasını rica ediyorum. Now, proceeding with the awarding of diplomas and plaques of our graduates who spoke on behalf of our beloved students and graduates. For the presentation, I invite the chairman of the Osmanlılar Foundation Board of Trustees, Erol Osmanlılar, who will present to our valedictorian the highest ranking graduate of the academic year, also the top ranking graduate of the Department of Computer Engineering, Alim Ismail Kamera, with his plaque and the diploma. Başkanım, sahnede kalmanızı arz ediyorum. Az sonra takdimlere tekrar sizinle devam ediyoruz çünkü. Psychology graduate Mihraç Kara will be receiving her diploma and plaque from our rector, Professor Dr. Mehmet Toycan. Ladies and gentlemen, it's time to award diplomas to the graduates of the 2024-2025 academic year. First, accompanied by Mr. Erol Osmanlılar, and moving on with the presentation of diplomas to Robin Dike Kalu, Computer Engineering Master. Victor Ayomikuno-Koli, again Computer Engineering Master. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz.
I now invite our rector, Professor Dr. Mehmet Toycan, on the stage once again, please. And now the receiver of the diploma is Buğra Eren, Master of English Language Teaching. Masters of Business Administration, Abdelbari Samer Al-Rifai. Anifi Nongo Kasongo. Bedunli, Master of Business Administration once again. Teşekkürler Sayın Rektörüm. And I now invite the Minister of Economy and Energy, Olgun Amcaoğlu, to move on with the awarding of diplomas. And Mishala Bobo Elekpa, again, Master of Business Administration. Chukwu-Nneka Uzoakpa. Çeçelen Emmanuel Ziyev. Yasmin Bejay. Sayın Bakanıma teşekkürlerimizi arz ediyorum. Moving on to the presentations with the National Unity Party Member of Parliament, His Excellency Hasan Taçoy, please. Felicien Margane Murula, Architecture Master. Fatima Musa Gimba, Master of Healthcare Management. Abdurrakib Ali Wagana, Master of Political Science and International Relations.
master's degree on international and comparative law. And I call on İbrahim Asfaroğlu. Teşekkürler Sayın Vekilim. And now, calling on the leader of the Communal Democracy Party, His Excellency Zeki Çeler, onto the stage, please, to move on with the presentation of diplomas. Again, moving on with international and comparative law masters, Olisameka Victor Akibi. Phoebe Louis Daniel Aka. Emmanuel Judikel Nungui, Master of Management Information Systems. John Mary Chisholm Delinye, again Master of Management Information Systems. Zeki Çeler'e. And I now invite UDAC member Professor Dr. Renziye Terkan onto the stage, please. And I call on Necip Yılmazhan, Master of Public Administration. Mesut Karay, Master of Public Administration. Hocama teşekkür ediyoruz. And I now invite Head of UDAC Council, Professor Dr. Aykut Hocanan onto the stage once again. And I'm calling Ahmet Duruel, Master of Public Administration. Kansu, Master of Public Administration. Teşekkürler Sayın Profesörüm. And I now invite the Rector of the International Final University, Professor Dr. Orhan Gemikonaklı, onto the stage, who will be representing the diploma to the top graduate
graduate of the Department of English Language Teaching, who is Yaren Hoşoğlu. Law LLB, also the top graduate of the faculty. Law LLB again. And Majid Muslim. Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. And I now invite the rector of the Cyprus Health and Social Sciences University, Professor Dr. Ibrahim Levent Taner, onto the stage. Still moving on with the Law LLB diplomas, and I call on Ogichiku Erikume Uyamadu. Zube Eze. Brandon Salabde Rahim Salih. Rektöre teşekkürlerimizi sunuyoruz. I now invite member of the Board of Trustees of the Osmanlılar Foundation onto the stage, Ali Erdal Osmanlar. Law LLB against Sire Milton Siva. Eugenico Corue. Victor Namunmeki Hamid.
top graduate of the faculty. Teşekkür ediyoruz. I now invite a member of the Board of Trustees of the Bahçeşehir Cyprus University, Mert Osmanlar. And now moving on with Banking and Finance, Florian Ivan Javartsino Yao. Demayo Victoria Nizanunda, again Banking and Finance. Elisha James Bangura, Economics. Sanway Asomwe, Economics. Çok teşekkür ediyorum Sayın Osmanlar. Head of the Board of Trustees of the Dr. Fazıl Küçük Foundation, Mehmet Küçük, is kindly invited onto the stage. And now moving on with diplomas. And I call on Abdul Gafar Olayinka Olatuni. Cynthia Lisa Mange. Daniel Olervaju, Ajimatan Raje. Teşekkür ediyoruz Sayın Küçük bizlere eşlik ettiğiniz için. I now invite our Vice Rector, Professor Dr. Emrah Erkurt, onto the stage, please. Still we are proceeding with business administration. And I'm calling on Desola Ioanni Ehindero.
Doktor. And Enoch Wizera. Yardımcım. And now again the Vice Rector also in charge of Graduate School of Education, Instruction and Research, Professor Dr. Bülent Evre. Hamza Salah Halil Abbas. Hüseyin Ali. İbrahim Nasır İbrahim Muhammed. Ibu Kunaluwa. İlyas Han. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rektör Yardımcı. Now the Rector advised Marshall, again Business Administration. Muhammed Omran Yusuf Muhammed Osman. Nisa Kamal Istifo Katamo. Neliadin Migendi. Akinirin Sola. Omolara Zainab Arabolo.
Faisal Gündüz onto the stage, please. Silongonyane Lo. Sümeyye Isufu Katamo. Wad Muhammad Hassan Abdirahman. Yusuf Nasir Abdurabu Serif. Saygın Faculty Acting Dean, Associate Professor Dean Güney. Again, heading on with the Department of Psychology, I call on Lidya İzgi. Of the Faculty of Educational Sciences, Assistant of Political Science and International. I'm calling Abdul Rahman Hadi Malami. Adiba Abdulaziz. Aminata Bang. Thank you very much, Mr. Rasuli. And I'm calling on the head of please. Halamide Mulapukali. Raymond Chinan Yopani.
Social work. Sia ni Mawaya. Yahya Ahmed Ibrahim. Now BA. Assistant Professor Cenk Dikmen onto the stage, please. We are still moving on with BA degrees in computer engineering, and I'm calling on Abdul Ghani Abdul Salam. Morke Camera. Ayman Hatim Haj Ali Mohammed. Dominic Mihu Niembo. Hadi Al-Qayemi Gdamosi. Thank you very much. Now Ahmed Yusuf Mohammed Diho. Ahmed Yusuf Mohammed Diho. Aslı Çınar. Yasir Ali Abdi. Abdul Razak Naala, Tourism and Home. Sayın Akpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Now the Faculty of Law Vice Dean Assistant Professor Hamid. Now Business Management, Anderson Big. Mulume Odewa. Anglizi Sibusio Barnabas. The end of the presentation of diplomas, and now it's time to with a big round of applause, our graduates are coming onto the stage to toss the caps to declare victory. Louder.
On the stage, please.